Merhaba. Supplementler büyük vaatleri olan ürünler. Ama birçoğu bu vaatleri karşılamaktan uzak. Yine önemli bir kısmı da sağladıkları belli belirsiz faydalar için çok fazla maliyet çıkaran, astarı yüzünden pahalı ürünler. Peki işe yarayan supplementler yok mu? Size vaat ettiklerini karşılayan 4 supplementten bahsedeceğim bugün. Tabi işe yarıyor olmaları bir destek ürününü illa almanız gerektiği anlamına da gelmiyor. Bundan da ayrıca bahsedeceğim. Protein tozları işe yarar. Tabii ki günlük protein ihtiyacınızı gerçek gıdadan karşılayamıyorsanız. Yani bu ürünlerin görevi eksiği kapatmak. Günlük protein ihtiyacınız ise çoğunuzun sandığından çok daha az. Bu değerler genelde supplement firmaları sağ olsun biraz abartılır. Çok ağır spor yapan, yağ oranı çok düşük biri için bile yaklaşık vücut ağırlığının her bir kilogramı başına 1,6-1,8 gram arası toplam protein tüketimi yeterlidir. Ortalama bir salon müdavimi için bu oranlar çok daha düşük haliyle. Vücut geliştirme dergilerine ya da supplement reklamlarına bakarsanız çok daha yüksek değerler görür ve bunlara inanırsanız da her halükarda protein eksiğiniz olduğunu düşünüp protein tozu satın alırsınız. Ondan protein tozu almadan önce ihtiyacınızı gerçek gıdadan karşılayıp karşılayamayacağınızı iyice tartıp öyle karar verin. Kreatin belirgin etkileri olan supplementlerden. Non-responder denen şanssız azınlıktan değilseniz, güç artışı ve kuvvette devamlılık sağladığı birçok araştırmada ortaya koyulmuş. Ama proteinin aksine kreatin ihtiyacınızı doğal yollardan karşılamak çok mümkün değil. Kilolarca et yemeniz lazım bunun için. Zaten monohidrat formunda aldığınızda en ucuz supplementlerden biri. Mucizevi olmasa da gerçekten etkisi olan bir ürünü bu kadar ucuza satmaktan pek de memnun olmadıkları için firmalar piyasaya canlı kreatin ürünleri de sürüyor. Ama bunlara ihtiyacınız yok. Doz aşımına girmedikçe bilinen bir yan etkisi de bulunmuyor. Sanılanın aksine yükleme yapmak ya da arada ara vermeye de gerek yok. Yağ yakımı dönemlerinde de kilo almaya çalışırken de kullanabilirsiniz. Kreatin sevdiğimiz supplementlerden biri. Beta-alenin, alenin amino asidinin modifiye bir versiyonu. Kreatin gibi o da gıda ile alınabiliyor. Ama bu şekilde ağır spor yapanların ihtiyaç duyacağı miktarlara ulaşmak zor. Kreatin daha çok maksimal kuvvette destek olurken beta-alenin işin daha çok dayanıklılık tarafında etkili. Yoğun egzersiz sırasında kasın pH değeri düştüğü için bir yanma hissedersiniz. Beta-alenin bu asiditeye karşı bir tampon görevi görüyor. Böylece aynı ağırlıkta daha fazla tekrar yapabiliyor ya da daha uzun sprintler atabiliyorsunuz. Beta-alenin de bilinen bir yan etkisi yok. Ama yüksek dozlarda ciddi bir geçici karıncalanma hissi olabilir. Sürekli kullanmak yerine çok tekrarlı hacim çalışması yaptığınız dönemlerde ya da dayanıklılık antrenmanları öncesinde almak daha mantıklı geliyor bana. Yine ucuz bir ürün. Kullanılabilir. Omega 3 ve omega 6 esansiyel yağ asitleri. İki grup da vücut için gerekli olsa da bunların birbiriyle olan oranları da çok önemli. Modern beslenme ile maalesef fazlasıyla omega 6 tüketiyoruz. Bunu dengeleyebilmek için de omega 3 desteği önem kazanıyor. Bunun için omega 3 içeriği yüksek balıklar da tüketilebilir ama piyasadaki birçok çiftlik balığında yeterince omega 3 yok. Keten tohumu gibi bitkisel kaynaklar da var ama pratik olması için IFOS sertifikalı bir balık yağı ile omega 3 ihtiyacınızı destekleyebilirsiniz. Hem antrenman sonrası geri toparlanma sürecinde yardımcı olduğu hem vücutta enflamasyonla savaşarak ağrıları azalttığı için düzenli tüketmeyi mantıklı bulduğumuz desteklerden omega 3. Sağlığa faydaları da bonusu. Bunların dışında D vitamini, magnezyum ve çinko gibi vitamin ve mineral desteklerinden de fayda sağlayabilirsiniz. Ama vücutta bunların eksikliğinin olup olmadığını bir tahlil yaptırmadan net olarak bilme şansınız yok. Ondan dolayı bunları kafanıza göre supplementler ile karşılamak yerine önce bir tahlil yaptırıp doktorunuzun yönlendirmesiyle almanız en güzeli. O zamana kadar vitamin ve mineral yönünden zengin gıdalarla beslenmeye devam edin. Ve imkanınız olduğunda güneş ışığı almaya çalışın. Bir de kafein var. Onu da sade bir filtre kahveden alma şansınız var tabi.
Yalnız bazı araştırmalar göstermiş ki muhtemelen kahvenin içindeki başka maddelerden dolayı kafein hapları performans ve yağ yakımı üzerinde kahveden daha etkili. Yine de bence kahveyi tercih edin siz. Evet arkadaşlar, kompleks vaatlerini karşılamaktan çok uzak ve pahalı destek ürünleri yerine işe yarayan supplementleri gerçekten ihtiyacınız olduğunda kullanmanız hem cebinizi hem de sağlığınızı korur. Hem de paranızı boşa çarçur etmediğinizde spor ve sağlıklı beslenmeyi bir hayat tarzı haline getirmek de çok daha kolaylaşır. Bu arada anlattıklarımla ilgili sorularınız ya da farklı fikirleriniz varsa benimle paylaşın lütfen. İyi sporlar, tekrar görüşmek üzere.